Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımızın bize bugünkü mesajı neymiş? Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar olacaksınız. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından ulaşım sağlanabiliyor. Aşağıda bıraktığım link üzerinden ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar bana. Şimdi ben fincanı kapatmadan önce izleyecek olan herkesin gönlünden geçirdiğin güzellikleri nasip et inşallah diye güzel pozitif bir enerji gönderiyorum. O şekilde niyetimi kapatıyorum ve bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Sizlere de gösteriyor olacağım zaten. Ee, Şöyle fincanınızın tam ortasında bir göz var. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar, benim için kıymetliler. O gözü patlatman gerekiyor demiş birisi. Ben o yöntemi kullanmıyorum. Yani zaten fincanın ortasında bir göz var. Bu hanede bir nazar hakim demektir bu. Bunu bilmeniz yeterli. Patlatmam sizin hayatınızdaki nazarı etkileyecek ya da engelleyecek bir durum değil. Sadece bunun için zaten ben size sürekli biliyorsunuz ki Felak, Nas, İnşirah suresini tavsiye ediyorum. Yani bir kere nazarlı olan fincanlarım da benim elimden bu geliyor. Bilginiz olsun. Bunu da açıklamak istedim. Görür görmez şimdi göz gelince aklıma geldi. Şimdi geçmişinize baktığım zaman karşılıklı konuşmalarınız ve yeni bir yola çıkmak istemeniz, şey harfinin hakim oluşu, bir harfinin hakim oluşu. Şöyle bakın, her yerde iki kişi konuşuyorsunuz. Burada hatta kafalar daha karışık ama burada artık netleşmiş. Yani arkada birilerini bıraksanız da bu ikili karşı karşıya gelip konuşuyor. Bir şekilde karar vermeye çalışıyor bir şeyler için. Yani bu partnerlik, yani bu ortaklık, yani bu abi kardeş ilişkisi, yani bu vesaire vesaire. Bunu siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. Ben kolektif açılım yapıyorum. Kolektif olduğu için de bu kişi eşiniz mi, abiniz mi, ortağınız mı, ben onu ayırt etmek, yani ayırt edemem. Kolektife niyetlendiğim için bir kişi olsa evet. Ama beni burada kadınlar da izleyebiliyor, erkekler de izleyebiliyor vesaire. O yüzden kolektif açılımı dinlediğinizi bilmenizi istiyorum. Ben genel yorum yapacağım. Sizler de hayatınıza düşen payları alacaksınız. Kolektifteki mesaj enerjiyle alakalı. Yani dünkü fincanımın 3 ay sonrası ile bugünkü fincanımın 5 ay sonrası ya da işte bir hafta önceki vesaire, hepsinin zaman aralığı da farklı zaten oluyor. Tarihsel bakıldığı zaman da. Hani yine 3 ay dediniz diyorsunuz ama sizin niyetiniz geçen haftaki fincanımda ise 2 haftalık demişimdir. Belki sizin için olacaklar bu hafta gerçekleşecektir. Yani demek istedim, neye niyetleniyorsak o olacaktır arkadaşlar. Burada önemli olan enerji. Şimdi bu gördüğüm kişilerle, daha doğrusu iki kişinin orada erkek olan, baskın gördüğüm bir erkek var. O erkeğin bazı şeyleri değiştirmek istemesi ya da bir şeyleri tekrardan gündeme getirmesi ya da erkekten dolayı bazı sorunlar yaşanıyor. Karşılıklı konuşuyor bu çift. Ve bu anlamda hatta etrafınızdaki, yanınızdaki kalabalıklarda var olduğunu bildiğiniz, geçmişten bu yana arkadaşınız, kardeşiniz, kuzeniniz, anne babanız belki ya da işte hani mevcut durum, uzun zamandan beri tanıdığınız bir insandan alacak olduğunuz destek var burada diyor. Şimdi bugününüze baktığım zaman bakın, buradaki konuşmalar böyle tek tek devam ederken artık zaman geçmiş, kısa bir öncesi, yakın bir geçmiş zaman içerisinde artık sanki şekillenmeye başlamış bu durum. Yani belli ki aşılamıyor ve bununla alakalı bir dava yöntemine gideceğiz. Biz artık adli makamları taşıyacağız bu mevzuyu. İkimiz aşamıyoruz demek gibi bir durum içerisinde olduğunu görüyorum. Şimdi bugünümüze baktığım zaman şöyle diyebileceğim bir süreç var. Yaklaşık bir ay önce sanki başlamış bu dava düşüncesi. Bu henüz düşüncede olabilir. Ya da hayatınızda bir dava varsa direkt o yansımıştır. Ya da taraflar düşünürler ama aslında gerçekleştiremeyebilirler. Bu bir düşünceden ibaret de olabilir. Bu gördüğüm dava dediğim mahkeme, boşanma mahkemesi, ortaklık iş mahkemesi ya da bizzat imzadır, belgedir. Burada resmi bir durum düşünceniz var. Yani ben polislik sınavlarına gireyim mi demişsinizdir. Ya da ben bu evliliği sonlandırayım mı demişsinizdir. Tayinimi bekliyorum, tayinim gelecek mi demişsinizdir. Yani orada önemli olan bir belge. Şimdi burada bir kere deve var. Devenin karşısında da iki insan var. Orada o deve gibi gördüğüm bir heybetli, maddi anlamda kazancı yerinde bir insan bir kere.
Yani o insandan gelecek bir destek bekleniyor iki kişi tarafından. Yani daha doğrusu iki kişi tarafından beklenen bir destek. Bekleyen iki kişi var. Bir kişi de yardım uzatıyor. Şimdi duygusal anlamda çok ciddi bir nasıl söyleyebilirim? Şimdi şöyle bir süreciniz var sizin bir ay sonranızda. Bayağı Şubat biter, Mart'ın 10'undan sonra gibi gördüğüm bir süreç. Mart'ın 10'u itibariyle arkadaşlar, bayağı Nisan'ın sonuna kadar siz birçok şeyi aslında hayatınızda kaldırıp kopartacaksınız. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Bir kere bir mahkeme, dava, bir evrak net, yani bu Mart ayı içerisinde gördüğüm ibare var orada. İki kişinin bir mal üzerine sanki karşınızdaki insanın parayı değerlendiremediğini, parayı kaybedebileceğini ya da para ile ilgili bir dengede tutamıyor o insan. Size göre daha iyi kullanamıyor parasını. Boş yatırımlar diyebiliyorum. Tehlikeli, keskin olmayan, net olmayan şeylere para yatırımı diyebiliyorum. Hani şuradan yol geçecek, biz bugün bu arsayı alalım da 20 sene sonra oraya bir yol geçecek diyorlar. Yani zaten 20 sene sonra öyle kim öyle kim kala gibi değerlendirdiğim bir parayla ilgili bir durum var. Şimdi yükün sizde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani siz çevrenizdeki insanları hep yönetmek, idare etmek, laf anlatmak, işte odur bu budur der gibi 40 yaş üstü bir kadın var orada gördüğüm. O kadın, hatta bu deve gibi gördüğüm yardım edecek kişi vardı ya, o kadın size diyor ki parasal anlamda da güçlü bir insan, kurtul şu geçmişinden, bir arın diyor ya size. Hani geçmişte yaşama ya da geçmişteki senin üzerine olayların tekrar edeceğini sanıp korkutma kendini. Ama güzel bir desteği var o kadının size. Annedir, abladır, çevrenizden biridir. 3 rakamınız çok net. Yani Mart ayı içerisinde sizi aslında duygusal anlamda çok net şöyle bir şey bekliyor arkadaşlar. Gözyaşı dökeceksiniz. İçinizdekileri akıtacaksınız. İçinize attığınız için insanlar sizin derdinizin, tasanızın farkında değiller. Her şeyde üstlendiğiniz için gücünüz de yerinde, o halleder diyorlar. Oysa ki burada hani o kadar çok alıştırmışsınız ki çevrenizdeki insanlara her şeyi sizin üstesinden gelebildiğinize. O insanlar siz onu halletmeyince bir de sizde hata bile ararlar misali oluyor. Böyle dengede tutmaya çalıştığınız bir durum var. Ve bununla alakalı bir gözyaşı döktüğünüzü görüyorum ben sizin. Parasal bir kayıp var, bir erkeğin hatasıyla alakalı sanki bir, ya şöyle, ya onun iflas yaşadığı bir para kaybetti. Onun karşılığında emek veriyor ve tekrardan aynı adam kaybettiği tüm parayı kazanıp da geliyor. Bunu diyebilirim. Bu ne zaman oluyor? Nisan sürecinde göstermiş bir denge durumu var. Kadının da orada bir şeylere yardım ettiği, erkeği desteklediğini görüyorum. Nisan'a doğru baya baya yükünüz hafifliyor, onu söyleyebilirim. Hele hele parayla ilgili güzel başlangıçlarınız var. Yani bu erkeğin dediğim gibi siz daha önce zarar vermiştir, bir iflas, bir kayıp yaşanmıştır. Ama bununla alakalı öyle güzel çabalar, fırsatlar var ki önünde telafi edebilecek. Yani sizi aslında burada memnun ediyor en sonunda. Haneye bir bolluk bereket geliyor diye biliyorum bu başlangıç sayesinde. Şimdi bakın, karşınızda baya biri var orada. Arkasını size dönmüş. Bir şeyle uğraşıyor. Bir tezgah başında gibi. Eliyle uğraşan biri var. Siz de o insanı aslında böyle, hatta namaz kılar pozisyondasınız. Onunla ilgili güzel düşünceleriniz var. Şimdi o bir kişi diyor ki size, bak şuradaki işlerimi halledeyim, beni bekle. Sizden zaman istiyor. Bir fikir çatışması yaşıyorsunuz. Onun önceliği başka bir şey. Sizinle olan ilişkisi değil. Bunu ben gönül ilişkisi olarak değerlendiriyorum. Yani sizin partnerinizin şu an sizinle ilgilenmesini bekliyorsunuz. O da diyor ki ya şimdi biz zaten halihazırda evliyiz, mutluyuz işte zaten. Bırak benim şu işlerimi halledeyim, şimdi seninle ilgilenecek vaktim yok gibi davranıyor. Bununla alakalı siz de diyorsunuz ki aşkı öldürmeyelim gibi bir fikir çatışması yaşıyorsunuz partnerinize dair. Burada kadının ne istediği çok önemli. Bununla alakalı çok net bir yola gidiliyor, bir yol seçiliyor, bir konuşma var orada. Yani hayatınıza yeni biri girer
ama o insan çok meşguldür. Siz ondan tam bir ilgi beklersiniz ama şu an için veremiyordur ama size bekle diyor. Eğer ki o insanı o zamanı tanırsanız beraber alınacak çok güzel yeni bir yol, yeni bir karar, yeni bir sayfa, yenilenme, yani güzel bir taşınma diyebilirim buna. Ama ben burada bu taşınmayı partner olarak görüyorum. Çift görüyorum sizi. Yani hayatınızda biri yoksa dahi biri girecektir. İşi varsa da müsaade etmelisinizdir. Emeklerinizin karşılığını alacağınız çok net, güzel bir yolculuk, bir sayfa diyebileceğim bir yenilik sizi beklemekte. O insan sürekli işiyle ilgilendiği için onu pinti sanmayın. Aslında o insan memnun olmadığı bazı durumların olduğunu, yetmediğini görüyorum. Yani 5 kazanıyor, size göre aslında çok iyi bir kazanç. O da diyor ki daha niye iyi olmasın ki? Var. Yani orada bir memnuniyetsizlik var. Belki de sadece işi kaybetmeme kaygısı. Zaten 5 kazanması onu da tatmin ediyor belki ama orada belki de işte işi kaybetmeme kaygısı yaşıyordur. Ama size dönüş yapacak mıdır? Evet. Burada partnerlerden biraz belki anlayış, belki biraz bekleme, zaman ama sonrasında partnerliğe dair güzel birlikteliğiniz var. Güzel de bir yola çıkacaksınız dedi bana falınız. Bakalım şimdi tabağımız bize neler söyleyecek. Hep beraber size de göstereceğim zaten şimdi. Bir aksın. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle görüyorum. Şimdi bir ayak bağınız var sizin. 2 kişi bir konuşma yapıyor, bu ayak bağı gibi gördüm. Ama bu 2 kişiyi dolduran biri de şurada A harfi de var. Siz bu 3 kişinin kumpası mı diyeyim, konuşması mı diyeyim. Hani oradaki gördüğüm şey sizin ayak bağınız gibi görünüyor. Yani bir engeliniz olabilir, bir mevzudur sizin ilerlemenize ara verdiren. Ama sonra ilerliyorsunuz zaten. Bayağı yani iş yerindeki güçlenmenizi gördünüz mü? Çok net artı kazandıracak bir proje gibi bir şey, bir haber var, bir horoz. Başınızda horoz var. O horoz gelirse siz aslında tamamım diyorsunuz. Elinizde asa tutuyorsunuz arkadaşlar. İş yeriyle ilgili güzel gelişmeler sizin olacak ya da beklediğiniz gelişmeler haberleri geliyor ve sonrasında halledebiliyorsunuz diyebiliyorum. Aile içerisinde aslında bak 5 rakamı çok temiz. Mayıs ayı sonrasında 1, 2, 3, 4 kişilik bir aile görüyorum sizi. Parayla ilgili aile içerisinden birinin adım atması, 4 kişinin bir kutlaması, hatta adım attığı kişi belki sizsiniz. Ama orada çok net bir geçmişi silip geçmişten ziyade çok güzel kazançlara adım atacak olduğunuzu görüyorum. S, Ş harfleri baskındı ve burada da gördüğüm 5 rakım ve S harfi var arkadaşlar. İş yeriyle ilgili bir A harfi var. Size engel olan, yani köstek olan A harfi işte çıkmış. Aileyle ilgili bu arada diş sıkıntısı sağlıkla alakalı diş problemi yaşıyorsunuz olarak veriyor. 2 kişi çok güzel bir kutlama var ya. Yani nereye gittiğinizi bilemediğiniz bir dönem belki yaşıyorsunuz ama hani acaba ben bu kadar duygularım hızlı mı oluyor, biraz beklemeli miyim dermiş gibi yeni biri ise eğer ya da affetme konusunda ise eğer ilişkinize dair. Evet, çok güzel bir başlangıç arkadaşlar. Yani orada sizin canınızı sıkacak bir şey yok. Bayağı ilerisi güneş, ailece beraberliğinizin köklendiğini görüyorum. Yani işte gelecek olan maddiyatla size huzur verecek bir ilişki yaşayacaksınız diyebiliyorum. Geçmişten kaçın, kurtulun diyebilirim. Yani orada geçmişte biri var. Geçmişte bıraktığınız bir şey var. Ara ara oraya dönünce sizde devreler yanıyor gibi oluyor. Ara ara yani o çok anlık. Ayın 15 çıkmış mesela. Ayın 15'lerinde aileyle ilgili bir karışıklık yaşanıyor gibi ama bunun sebebi sizin geçmişteki bir şeyi gündeme getirmeniz olarak çıkmış. Arkadaşlar benim bugünlük görebildiklerim böyle. Hani hanenize huzur görüyorum, geçmişe takılı kalmazsanız. Ve adam yani o kişiye işlerinden dolayı ben bir saniye diyor size. Siz o zaman tanırsınız aslında adınıza hayırlı olacak dedi bana fincanınız. İnşallah güzel söylediğim her şey gerçekleşsin. Falımın sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye bana soruluyor. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım link üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında sabah 10, akşam saat 7 2 ayrı video yayını alıyorum ben. Ve de büyük boy fincan kullanıyorum. Benim burada en başı itibariyle hiç çizgimden ödün vermedim.
ne biliyorsam sadece onu yaptım arkadaşlar. Ben fincanınızda ne gördüysem onu tekrar ediyorum. Aynı şeyleri söylüyorsunuz diyorlar. Çünkü aslında konular aynı olabilir ama fincandakiler farklıdır, zamanları farklıdır, işleyişi farklıdır. Yani fincanda gördüklerimi aktarıyorum. Başka bir şey söylemiyorum sizlere. Dolayısıyla taleplerinizi, isteklerinizi mutlaka dikkate alıyorum ama bunu da bilin. Ben fincanımda gördüklerimi size aktarıp bunlara rehberlik ediyorum sadece. Tabii ki de geleceği Rabbimden başkası bilemez. Ben bu bilinçte bakıyorum, siz bu bilinçte dinliyorsunuz. Kalan yorumlara saygı duyuyorum ama bu bilinçte olduğumuzu bilsinler, onlar da işlerini ferah tutsunlar diyorum. Bunun dışında arkadaşlar her video sonrasında kendime dair duygu düşüncelerime yer veriyorum. Çünkü benim sizinle iletişim kurabileceğim tek mecra burası. Ve burayı da dinliyorsunuz biliyorum. Süreç itibariyle zor günler geçiriyoruz. Artık o kadar hırçınlaşmış ki bazen bazı mesajlar o kadar emrivaki ki yapsana alsana bak falan böyle hoş olmayacak şekilde üslupte. Zaten benim üslubum böyle bir şey karşıyken hayatımda böyle birilerini barındırmıyorken bu mecrada bana böyle gelenleri kabul etmem mümkün değil. Dinliyor ilerse diye söylüyorum sadece. Büyüyoruz, gün geçtikçe çoğalıyoruz. Buraları da dinlediğinizi çok iyi biliyorum. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Bunu gönülden söylüyorum. Hani aynı kişiler izleyebiliyor, aynı kişiler yorum yazıyor. Yani ben o kadar gönlüme dokunuyorsunuz ki, kalbime dokunuyorsunuz ki sizin için çok şükran hissediyorum, minnet duygusu hissediyorum. Buradan da bilin istiyorum. Bunu da videomu bölmeden sonunda kendi hissiyatlarımı dile getiriyorum sadece. Hem bana iyi geliyor hem sizlere iyi geliyor biliyorum. Yani insanların artık evde durmaktan psikolojileri bozuldu diye düşünüyorum. Hani artık ben önceden başta sağlık çok önemli arkadaşlar. Allah hani sağlık versin, su yolunu bulur diye düşünüyordum. Giden yani zamanlar geçtikçe insanlar o kadar hırçın ve öfkeli hale almışlar ki bariz evde durmak psikolojilerini de bozmaya başlamış. O yüzden bir an evvel geçsin istiyorum. Bu süreç hepimiz için. Ben de dua edenlerdenim. Sizler gibi özgür olduğumuz zamanların kıymetini bilememişiz. Geri gelseler de bak nasıl tadını çıkartacağız diyorum yani. Eminim sizlerle de hemfikirimdir. Bu konuda benim gibi düşünenler vardır. Bunun dışında arkadaşlar ben yani bir insanın kalbinde ne barındırdıysa cümlelerine yansıttığını düşünüyorum. O yüzden herkesin kalbinin ekmeği yediği bir hayat temenni ediyorum. Bu şekilde dileklerde bulunuyorum. Sınavlarımız hep oldu olacak. Yeter ki gardımızı düşürmeyelim arkadaşlar. Umuttur yarınlar için tek gardımız. Gardınızı düşürmeyin. Umut dolu yarınlarınız olsun diyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. Videomun sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.